Allah'ın 3 ismini sayabilir misiniz? Of abi bir şey diyeceğim. Allah'ın 3 ismini. Sen çok yanlış adam durdurdun bunun için. Biz iki metalci böyle konservatuvar okuyoruz zaten. Hani biz çok uzağız. Saygımız sonsuz ama hani bizim bir Aynen. dini inancımız yok o yüzden. Herhangi bir dini inancım yok. Deist deniyor zaten sanırım ona, değil mi? Aynen, deist. Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Abdullah, Hasan, Ebu Talip. Allah'ın 3 ismini sayabilir misiniz? Abdullah, İbrahim, Muhammed. Yani 99 ismi var. Hangisini sayayım sana abi? Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Kadir, Allah. Üçüncüyü bulamadım ya. Aklıma gelmedi. Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Er-Rahman, El-Melih, El-Kuddüs, El-Cabbar. Ne diyebilirim ki yani? Şu an yer yarılsa da içine girsem ama giremiyorum. Öyle de bir durum yok. Yapacak da bir şey yok yani. Allah'ın 3 ismini sayabilir misiniz? Of abi bir şey diyeceğim. Allah'ın 3 ismini. Dur. Aynen 3 tane ismini. Abi şöyle sen çok yanlış adam durdurdun bunun için. Biz yani iki metalci böyle konservatuvar okuyoruz zaten. Hani biz çok uzağız. Saygımız sonsuz ama hani bizim bir Aynen. dini inancımız yok. O yüzden buna cevap vermemiz çok doğru olmaz. Açıkçası benim tarafımdan gerçekten çok uzatırız yani mevzuyu. Benim bir sürü farklı sebebim var. Benim bir şeye inancım yok değil aslında. Şöyle bir şeye inanıyorum. Yani var gerçekten aynen deistim aslında. Bir şeye inanıyorum ama onun nasıl gözüktüğünü veya nasıl bir şey, hangi formda olduğunu, ne zaman nerede olduğunu bilemiyorum ama bir şeyleri inanıyorum yani hissiyat olarak, şey olarak. Yoksa herhangi bir dini inancım yok. Deist deniyor zaten sanırım ona, değil mi? Aynen, deist. Çok kısa sana bir şey izah etsem uygun olur mu? Mesela şimdi... Bekliyoruz, o gelirse koşarız abi. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi mesela Atlantik Okyanusu'nda Sargasso diye bir bölgesi var. Şimdi orada yılan balıklarının üreme alanları var. Şimdi bu yılan balığının ilginç bir özelliği var. Amerika'da, Avrupa'da birçok kentin, birçok şehrin akarsuları var ya, orada yaşıyorlar normalde. Ama üreme mevsimleri geldiğinde, yumurtlama mevsimleri geldiğinde ta 6000 kilometrelik yol gidiyorlar. Çok Atlantik Okyanusu'na doğru. İlginç olan o da değil. Ha diyelim ki gittiler, buldular, işte orada tekrardan işte yumurtalarını bıraktılar. Şimdi yumurtaları bıraktıktan sonra çok ilginç bir durum oluyor. Bu yumurtalar doğduğunda anne babası etrafta yok. Çünkü onlar belli bir süre sonra ölmüş oluyor. Gittiler yani, öldüler. Her doğan yılan balığını inceliyorlar. Annesinin gelişini incelediler, yumurtalarına baktılar ya. Hangi anne nereye yumurta bıraktıysa o yumurta 6000 kilometrelik yolu tekrardan gidiyor. Yavru yılan balıkları anne babasının Amerika'da, Avrupa'da gezdiği o akarsulara tekrardan gidiyor. Bak, navigasyon programı yok. Hiçbir... Doğal bir şey. Tamam, nasıl oluyor? Konu şu. Bak, senin gibi akıllı, şuurlu, mantıklı, bak ne güzel yakışıklı 2 tane genç. Şimdi siz bir yerden bir yere giderken konumsuz gidebiliyor musun? Bildiğim bir yerse konuma gerek. Bilmediğin bir yer. Bir yerse konumu kullanıyorum yani. Senin gibi zeki bir insan bile konum kullanırken aklı, şuuru, mantığı, iradesi olmayan yılan balıkları nasıl olur da hiçbir şey bilmeden tekrardan annelerinin olduğu yere sevk ediliyorlar? Soru şu, bunları kim sevk ediyor? Yani kendileri gidiyorlar. Orada belirli bir rotaları vardır muhtemelen. Bilimsel bir kanıtı yok, konu o zaten. Ya Tam şöyle bilimsel bir olabilir kanıtından mi? değil. Doğa zinciri diye bir şey var ya, hani her hayvanın doğada bir rolü oluyor diye. Hani arının da işte at sineğinin de en küçük böcekten işte hepsi böyle bir baba. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki ilginç olan ne biliyor musun? Akıllı ve şuurlu bir icraat yapılıyor ama yapanda akıl, şuur yok. Yok, evet. Demek biri yaptırıyor. Ya evet, biri yaptırıyor. İşte ben de o düşündüğüm etraftaki, yani ben ona enerji olarak şey yapıyorum. Evet, bence o yapıyor yani. Bana en mantıklısı o geliyor yani. Düşünmüyorum açıkçası. Neden? Ben hala şeydeyim yani. Belirli bir ısı ölçeği, basınç ölçeğinden takip ediyorlar. Ya çünkü Isı ölçeği, basınç ölçeğiyle alakalı bilimsel bir veri yok. tamam abi ama yani bilimsel bir veri olmayabilir ama çoğu şey var bu. Denizin mesela %10'unu keşfettik sadece şu anda ve içinde bilmediğimiz canlı var. Nasıl oluyor da şuurlu bir iş var
Ama şuursuz varlıklar yapıyor. Yani orada kafa kırılıyor. Anladın mı? Mesela işte dünya deli gibi dönüyor böyle. Şimdi bir saniye. Çekim gücü diyoruz. Tamam da neden? Bak nedenini açıklama. Bilim diyor ki mesela A'dan B'ye, C'den A'ya böyle bir enerji yayılımı vardır. Sorun var mı? Yok. Neden? Yani nasıl oluyor da bu güneş bir gün demiyor ki uğraşsan da artık bana ne ya, ısıtmayacağım onu. Gidiyorum ben çekiyorum, artık bıraktım bu işleri ya. Niye demiyor ya? Hepsi birbirini tutuyorlar işte. Yani şöyle düşün, biz şimdi Uras'la zıt zıta kol kola girsek, o oraya gitmek istese ben böyle döndüreceğim onu gene. Tamam, neden? Konu burada. Bir tutum var işte arada. Tamam, neden tutuyor? Ha sen o mükemmel açıklamamı istiyorsun. O tutma eylemi gerçekten müthiş bir iş. Bak ben mesela evrenin %5'i keşfedilmiş ya, mesela inceliyorum böyle. İşte yıldızlar, Andromeda, Samanyolu galaksi, 400 bin yıldız. Mesela işte analiz yapıyorlar, işte biz dünyamızdan Samanyolu galaksisine çıkmak isteseydik 25 bin ışık yılı hızına sahip olsaydık anca çıkabilirdik diyor. 25 bin yıl. Yani nasıl bir büyüklük? Bir şeyler bana çalışıyor arkadaş. Arı bana çalışıyor. Biz diyoruz ya döngü. Döngü niye bana çalışıyor ya? Ya sen rahat bir adamsın, doğru mu? Rahatsın yani, Metallica dinliyorsun kafana göre. Hayat senin işi çok güzel. Ya sana ne milletten ya? Ya bu arıya ne oluyor da sana yardım ediyor? Popülasyonu düzenliyor. Bal dediği şeyi kendi yemiyor, sana niye üretiyor ya? Arı seni nereden tanıyor arkadaş? Senin dilindeki bal reseptörlerini alı nereden biliyor ya? Mesela bir odundan, bak gerçekten ben çok şaşırıyorum. Odundan elmanın çıkması ne demek ya? Yani o kadar mantıksız ki, odunu alıyorum, ısıtırıyorum. Yok abi, yok. Fotosentez de buna. Güneş ışınları geldi de, konu o değil. Ya odun ya. Ya sen düşünsene. Senin kolundan elma çıkıyor. Hayret etmez misin? Tabii canım. Tabii. Benim anlattığım cansız bir şeyden çıkıyor ya. Gerçekten komik gibi geliyor ama. Abi nasıl Çok acayip ya. Ağaç nasıl cansız bir Abi tohumda can var mı? Var abi tabii Tohumda ki. can yok. Nasıl yok? Yok, tohumda can yok. Abi tohum canlandırmak diye bir şey var bir kere. Tohumda can yok. Cansız. Araştırabilirsin. Tohumda can yok. Cansız bir varlık. Ama cansız bir varlıktan canlı bir varlık ürüyor. Ya, Acayip. bir sürü mineral. Acayip ve biz de tam çözemiyoruz kafamızda işte. Soru işaretleri. Eyvallah. Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Abdullah, Hasan, Ebu Talip. Onlar sanki Allah'ın ismi değil. Bence biraz tahmin yürüsen bulabilirsin. Kerim, Çok güzel. onu Mustafa, yok. Yok. Kerim, El Cabbar, El Evet. Kuddüs. Evet, doğru. El Cabbar dedin, Kerim dedin. Bunların anlamlarını biliyor musun? Bilmiyorum anlamlarını. Maalesef bilmiyorum. Allah'ın 3 ismini sayabilir misiniz? Abdullah, İbrahim, Muhammed. Yani 99 ismi var. Hangisini sayayım sana abi? 3 tane saymanız yeterli ama bu 3 saydığınız Allah'ın isimleri değil. Nasıl değil yani? Yok, değil. Abdullah, Beytullah. Başka? Bilmiyor muyum? Abdullah Allah'ın kulu demek. Yani o saydıklarım yani. Başka bilmiyorum yani. Ama onlar değil maalesef. Değil mi? Hangiler? Şafi, Rahman, Rahim, Kuddüs, Adıl, Fer, daha çok var. Celil, Cemal, yani bir sürü ismi var. Cahillikten kaynaklanıyor işte. Bilmiyoruz yani gerçekten. Ne diyebilirim ki yani? Şu an yer yarılsa da içine girsem ama giremiyorum. Öyle de bir durum yok. Yapacak da bir şey yok yani. Yarın öbür gün öleceğiz. Dediğin gibi. Allah'ın 3 ismini sayamadın. Ne diyebilirim daha ben sana ya? Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misiniz? El Samet, Tamam. El Cami miydi? Bir de Kerim. Abi birkaç tanesini biliyorum. Ömer var, Osman var, o sonra Kerim var, Hakan var. Başka ne var? Bilmiyorum ki abi, çok fazla ya. Yani Ömer, Osman, Hakan yok. Allah'ın öyle bir ismi yok. Onlar sahabelerin isimleri. Yanlış o zaman abi. Amacımız da şu, yani böyle bize güzellikler veren Allah'ı tanımazsak ahirette sorar yani. Yani kıyafetine, üstüne, başına, oyunculuğuna değer veriyordun, bana niye değer vermiyordun dese üzülürüz biraz, değil mi? Evet abi, hiçbir şey diyemem. Çok haklısın. Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Kadir, Allah. Üçüncüyü bulamadım ya. Aklıma gelmedi. Rahman, Aynen. Peki anlamlarını biliyor musun? Kadir dedin, Rahman dedin, bir de Allah dedin. anlamlarını bilmiyorum ya. Herhalde sürekli duyduğumuz için pek araştırmak istemedik herhalde. O yüzden Peki futbolcu isimleri 3 tane say desem sayar mıydın? sayarım. Özelliklerini sayar mıydın? sayarım. İhsan, Allah futbolculardan haşa daha mı değersiz ki onun isimlerini ve sıfatlarını bilmiyoruz? Maalesef işte. Şimdiki yalan dünyaya biraz daha kaptırıyoruz kendimizi ya. Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Er-Rahman, El-Melih, El-Kuddüs, El-Cabbar. Var da var. Peki bunların arasından anlamını bildiğin bir isim var mı?
Er-Rahman, Rahmandır. Er-Rahim, Cebber, El-Kudüs, El-Melih. Aslında vallahi birçoğunu biliyorum da şu an heyecan yaptım. Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Hakim, hakem, Allah. Çok güzel. Bunların anlamlarını biliyor musun? Tam olarak hakim değilim açıkçası. Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? El-Rahman, El-Rahim, El-Malik. Aklıma ilk gelenler bunlar. Çok güzel. Bu aklına gelenlerin anlamlarını biliyor musun? Unuttum desem çok mu şey olur? Kötü hissettim kendime biraz ama El-Rahman ve El-Rahim ikisini karıştırdım ama yaratıcı ve bağışlayanlı. Yaratıcı, Halık. Halik doğru. Mesela insanlara şunu da soruyoruz. Mesela 3 tane futbolcu ismi say dediğimde herkes sayabiliyor değil mi? Sayabiliyor evet. Mesela sen sayabilir misin? Ya sayarım tabii ki. Ve futbolcunun özelliklerini de biliyoruz ama. İşte tam konu burada kırılıyor. Ama ya nefes alma gibi bir güzellik vermiş ya. Ya bak gözlerin mesela. Düşünsene gözlerinin olmadığını. Bir gün mesela gözlerini kapatıp hayatına bir devam etsene ne kadar zor. Ama onu sana vermiş ve senin onunla kendisini bulmanı istiyor. Şimdi biz nasıl ki işte para için, hayat için, okul için, düzenimiz için, geleceğimiz için, kaygılarımız için çalışıyoruz ve gerçekten detaylı malumatlarımız oluyor. Ama bizi yoktan var eden Allah için bunu yapmazsak ve ahirette Allah bize dese ki bütün yaşamım boyunca seninleydim ama sen hiç benimle olmadın dese biz ne diyeceğiz? Çok doğru. Yüzümüz olmaz mı söylüyorum? Allah'ın 3 tane ismini sayabilir misin? Rahman, Rahim. 2 oldu. Rahman, Rahim çok biliyor musun? 99 isim var biliyorum abi. Benim bunun kağıdı var. 99 ismi yazıyordu da. Rahman, Rahim, Aziz. Aziz var mı abi? Var. 3 saydım abi daha. Tamam güzel. Anlamlarını biliyor musun? Anlamlarını yok. Onları sen bana yardımcı olursun. Şimdi söylersin. Ben yardımcı olayım sorun yok. Mesela Allah ya Rahman dedin ya. Niye öyle sesleniyorsun yani niçin? Neden yani Allah'ın bu kadar farklı ismi var? Neden Rahman diye sesleniyoruz? Çünkü merhamet dileneceğinde Rahman'a gitmen lazım. Şefkat dileneceğinde Rahim'e gitmen lazım. Gücün bittiğinde Aziz'e gitmen lazım çünkü bütün gücün sahibi o. Anladın mı? Bir şeylere kudretin yetmediğinde Kadir ismine gitmen lazım. Evet. Aç kaldığında Rezzak ismine gitmen lazım. Hastalandığında Şafi ismine gitmen lazım. Aslında Allah'ın isimleri ona nasıl gideceğimizi bize gösteriyor. Veya kalbin kırıldı, ruhun daraldı. Ya Baki, entel Baki. Baki olan, sonsuz olan yalnız sensin. Kalbimin sonsuzluğu ancak seninle dilebilir. Ne olur kalbimin sonsuzluğunu dindir diye dua ediyoruz aslında. Bir şeylere muhtaçsın çözemiyorsun ama ya. Ya Rabbi sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Ama her şey sana muhtaç. Es-Samet. Ne olur bana yardım et çünkü ben sana muhtacım dediğin an çözülemeyecek neyin varsa çözülüyor. Şimdi adam zikir çekiyor anlamını bilmiyor. Evet. Dua ediyor anlamını bilmiyor. Diyor ki niye olmadı? Sen Samet'e Samet gibi gittin mi? Yok. Anladın mı demek istediğimi? Anladım abi anladım. Doğru çok güzel. Çok sevindim abi. Bizim amacımız da hani bu farkındalığı oluşturmak. Düşünsene bizi yoktan var eden, bin bir türlü nimete giriftar eden. Yani şu dünyadaki atmosfer tabakası 1 santimmiş. Mesela ben duydum çok şok oldum ya. 1 santimle koruyan Allah ya 1 santimle. Ve gece uyuyorsun vücudundaki fonksiyonlar, sistemler, al yuvarlar, ak yuvarlar, hücrelerin mitokondri. Ya nasıl bir çalışma bu ya? Hiç şunu demiyorlar ya bugün de biz paydos yapalım da bugün de senin için çalışmıyoruz demiyorlar. Aynen. Gerçekten bunu bilmemiz gerekiyor yani. Şu an o kadar hayata adanmışız ki. Hayatı şu an herkes şu an koşturmada. Ev geçindiriyor. O araba alıyor bir tık daha fazla alayım. Onu daha fazla alayım. Her şeyin fazlasını istiyor ama vallahi ne yazık ki Yüce Rabbimizi unuttuk. Biz de daha fazla hatırlayıp daha fazla tanımak adına bugünden itibaren Allah'ı nasıl tanıyabilirim? Bak isimlerini söyledik, karıştırdık. Veya isimlerini söyledik, anlamlarını bilemedik. Evet. O yüzden bugünden itibaren inandığımız ve gerçekten taptığımız Allah'ı tanımadan ölmeyelim ya. Biraz gayret edelim. Bugün ama yarın değil bugün. Aynen. Evet aynen çok doğru söylüyorsun. Gerçekten öyle yani. Araba modeli bil desen araba modeli biliyorsun. Böyle boş işleri biliyorsun ama Allah Yüce Rabbimizi bilemiyoruz işte. Allah çok yanlış bir şey yani. Doğru söylüyorsun gerçekten. Peki Allah ahirette sorsa dese ki sana o kadar güzellik verdim, anne verdim, baba verdim. Sana saç verdim ya. Düşünsene saçın olmadığını, kaşlarının olmadığını. Ya göz vermiş ya. Ve o kadar güzel yaratmış ki nefes bile almakta zorlanmıyor. Bak sana desem ki nefes almaya çalış zorlanır. Fıtri hali bozduğun için zorlanırsın. Ama şu an hiç düşünmeden nefes alıyor. Hiç düşünmeden al yuvarların, ak yuvarların kanını temizliyor. Sana yardımcı oluyor. Seni bu kadar seven Allah'ı tanımazsan ahirette sana sormaz mı? Ben yaşamının her anı boyunca seninleydim ama
Sen hiç benimle olmadın dese ne diyeceğiz? Araştırmak lazım harbiden. Biraz da diğer dünyaya yatırım yapmak lazım. Bu dünyada fazla oyalanıyoruz bence. Ya yapmamız lazım, etmemiz lazım değil de ya arkadaş doğru söylüyorsun. Yani yapmak Ben lazım ya. bir futbolcu kadar Allah'ımı, Rabbimi tanımamışım. Bundan sonra, bugünden sonra neyi çok tanıyorsam Allah'ı ondan daha çok tanıyacağım deyip bir adım atmak lazım. Eyvallah abi. Hiç olmazsa şunu deneyelim yani. Allah'ım senin için bugün bir saatimi ayırıp seni tanıyacağım. Bir saat ya. Değmez mi Allah için? Değer. Bir saat az bile ya. Deneyelim o zaman. Ufak ufak az az. Bizim YouTube'da videolarımız var. Bu Allah'ın isimleriyle alakalı. Hayalhanem Esmaül Hüsna yazarsanız Allah'ın isimleri. Seri videosu çıkıyor 30 tane. Her gün bir tane izleyin. Hiç olmazsa öldüğünde dersin ki seni tanımak için bir şeyler denedim Allah'ım. İzleyeceğim ben. Söz mü? Söz. Allah'ın isimlerine konu gelince biraz sendeliyoruz. Ben bunu niye bugün soruyorum biliyor musun? Allah muhafaza. Hepimiz bir gün öleceğiz, doğru mu? Herkes ölüyor. Doğru. Şimdi konu şu. Öldüğümüzde bize sorulduğunda ve daha korkunç bir surat senin karşında olsa ve bunu sana sorsa ve daha hiddetli sorsa ve sen çaresiz olsan, o zaman nasıl cevap vereceğiz? O zaman cevap veremem. Ben de diyorum ki Senin bu güzel yüzün sayesinde sayabildim ama eyvallah, ben de diyorum ki nasıl yapalım? Şimdiden alıştırma yapalım. Nasıl ki bir üniversite sınavına bile giderken ne yapıyoruz? Deli gibi çalışıyoruz ya. Ya vardı benim arkadaşlarım, kariyerimi yapayım ondan sonra gerisi gelir diyordu. Şimdi basit bir sınav için bile bu kadar çalışan insan ahirette sonsuzumuzu etkileyecek, cennete veya cehenneme girmemizi sağlayacak bu sınavdan kaybedersek nasıl olur sence? çok kötü olur. O zaman bugün belki de Allah senin tekrardan onu tanıyabilmen için bir vesile kıldı. Aynen öyle. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağlayayım sana. Vallahi ben de sana. Gayrettepe'de bir yerimiz var. Hayalhanem diye. İstersen oraya gel. Olur. Saat 11'den akşam 10'a kadar full açığız. Sohbet değil mi? Çay, muhabbet. Ya Olur. gel konuşalım arkadaş. Her şey sohbet değil ki. Aynen. Muhabbet yani. Aynen öyle. Tanışalım, belki kafanda sorular olur, bilmen gereken şey olur. Dersin ki ya arkadaş yeter ya, başlayacağım dünyasına da. Bana Allah biraz tanıt diyeceksin. Aynen. Mevzu başlıyor. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle bilinçlendirme amaçlıydı. Çok teşekkür Ben ederim. de çok güzel. Şu an bunları öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Abi sizi takip ediyorum. Instagram'dan da şu an takip ediyorum. Gerçekten sayfayı takip etmenizi, İslam alemini daha yakından bu şekilde hayalhanemle takip etmenizi çok istiyorum. Sizleri de seviyorum. Görüşürüz abiciğim. Eyvallah. Görüşürüz canım. Var mı isteğin? Yani ben çok memnun oldum. Bizim Şişli'de bir yerimiz var. Hayalhanem diye. Yani müsait olursanız her gün açığız. Abi biz Çay içmek ister. koşuyoruz 30 Tamam, bunu yayınlıyoruz. Tamam yayınlayın. Görüşürüz. Görüşürüz çok memnun oldum. Bunu yayınlıyoruz, bilgin olsun. Yayınlayın abi, sorun yok. Ben teşekkür ederim. Bunu yayınlıyoruz. Tabii yayınlıyoruz. Bunu yayınlıyoruz YouTube'da. Abi fark etmez. Fark etmez abi. Tamam. Dinliyoruz. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Görüşmek üzere. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Sıkıntı Tamam. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Yayınla sorun yok. Tamam. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Yanına yana sıkıntı yok. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Kalabalığın içinde kakılmış İslam bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbiri zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma.
Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.